Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çanta yapılışını bahsedeceğim. Yapımı gayet kolay, kısa sürede yapabileceğimiz bir çanta oldu. Öncelikle şu gövde kısmını yapıyoruz. Bakın bu şekilde yatay bir şekilde sık iğnelerden oluşuyor. Daha sonrasında ise şu kenar kısımlardan başlangıcımızı yaparak bu şekilde kafesler yapacağız. Gayet de güzel gözüküyor. Ben boyutlarımdan birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın şu şekilde ölçtüğümde 25 santim. Şu tamamen üst kısmını ölçmek istiyorum size. 38 santim. Bir de bu şekilde sadece şu sık iğnelerin olduğu gövde kısmını ölçmek istiyorum. 19 santim ve toplamda da şöyle ölçtüğümde 23 santim uzunluğunda. Şimdi öncelikle dediğim gibi gövde kısmından başlayacağız. Şu şekilde gövde kısmını tamamladıktan sonra ben bir tane astarlama yaptım. Sadece gövde kısmına diktim. Bunu da neden yaptım? Çünkü ipimin yapısı gereği bir süre sonra aşağıya doğru bir esneme olacağı için, yapısında bozulma olacağını düşündüğüm için bu şekilde astarlama yaptım. Astarlamayı da kısaca nasıl yaptığımı bahsedeceğim zaten. Bakın sadece orta kısmında, bu da gayet güzel gözüküyor görüntü olarak. Şimdi ben bunun için koton ip kullandım. Aslında böyle elinizde var ise polyester makrame, pamuklu makrame, işte hatta öncelikle kağıt ip kullanmayı düşünmüştüm. Hani böyle sert bir dokusu olsun diye, ama renk olarak bu şekilde soft bir renk kullanmak istediğim için, bu renkle uzun zamandır elimde vardı. Değerlendirmek istediğim için koton ip kullandım. Sizin de elinizde koton ip varsa kullanabilirsiniz. Marka vermeyeceğim. Herhangi bir markaya ait koton ip kullanabilirsiniz. Bakın kalınlığımı da göstermem gerekirse şu şekilde çok fazla kalın bir ip değil. Elinizde varsa akrilik ip de kullanabilirsiniz. Yani her iple yapabileceğiniz bir çanta oldu. Büyüklüğü de tamamen size kalmış bir şey. Şu gövde kısmını ne kadar uzatmak isterseniz, dedim ya bir bütün halinde öreceğiz zaten. Ne kadar uzatırsanız, elini de ne kadar genişletirseniz çantanızın boyutu o kadar büyük olacaktır. Şimdi beraber bir başlangıç yapacağız. Ben çantamı tamamladım çünkü daha sonrasında ilerleyeceğiz. Bu arada 2 yumak vardı elimde. Bakın 2 yumaktan elimde kalan şu an bu kadar. Bunu da söylemek istiyorum. Ben ipime uygun 3 milim tığ kullandım. Çünkü dediğim gibi yapı olarak birazcık sert olsun istedim. Yeri yumuşak bir yapıda ama sıkı olsun istediğim için 3 milim tığ kullandım. İpim de ince bir ipti. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Şimdi ben çantamı tamamladığım için sizlere tahmini bir zincir çekeceğim. Tamamını aynı şekilde göstermeyeceğim ama ben toplamda 120 adet zincir çektim. Benimle aynı ölçülerde çalışmak istiyorsanız 120 adet zincir çekerek başlangıcınızı yapmanız gerekiyor. Şu şekilde küçük bir başlangıç yapacağım. Gayet kolay, bilmediğimiz bir teknik değil. Yine de bir göstermek istiyorum. Şimdi son zincirimi parmağımla tutuyorum. Bir tane daha ekstradan zincir çektim. Son zincirimi içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz hemen. Şimdi son zincirin içerisinde bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Örgümü döndürüyorum. Bir tane zincir çekerek ikinci sıranın başlangıcını yapıyoruz. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluğa batacağız. Ama bakın bu şekilde direkt boşluğun içerisinden tığımı geçirmiyorum. Sadece bakın şu şekilde gösterdiğimde iki tane dal bulunuyor. 1, 2. Bakın görüyorsunuz, 1, 2 şeklinde. Arkadaki daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar göstereceğim. Bakın normalde şöyle boşluktan tığımı geçiriyordum. İki daldan da geçirmiş olup sık iğnemizi yapıyorduk. Ama şimdi bakın şöyle iki tane dal bulunuyor. Arkadaki daldan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Bakın arkadaki daldan tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum.
Son boşluğuma kadar ilerledim. Bakın son daldan da tığımızı geçiriyoruz. Şimdi burada bir tane de şöyle başlangıç yaptığımız zincirimiz var. Zincirin içerisinden tamamen tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Genelde her zaman söylüyorum, bu son kısımdaki başlangıç zincirimiz tam gözükmediği için unutabiliyoruz. Bu da bir sırada aslında bir tane eksiltme yapmamıza neden oluyor. Onu da unutmayalım lütfen. Örgümü döndürdüm. Bir tane zincir çektim. Şu an ön kısmındayım bakın örgümün. Tekrardan hemen dibindeki değil, şöyle hemen dibindeki değil, bir sonraki sık iğnenin arka dalından tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Arka daldan bakın şu şekilde tuttuğumda tığımı geçirdim. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın hep arka kısmından bakın sıra sonuna kadar yine arka daldan batarak ilerledim. Örgümü döndürdüm. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluktaki yine arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Bakın hep aynı şekilde ilerliyoruz. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Bakın modelimiz bundan ibaret. Girintili çıkıntılı bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bakın şöyle tamamlandığını göstermek istiyorum. Bu şekilde çizgi çizgi gayet güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde dediğim gibi istediğiniz boyutta zincir çekiyorsunuz. İstediğiniz genişlikte örgünüzü tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında astarlama kısmını göstereceğim. Şimdi istediğimiz genişliğe ulaşana kadar ilerledim. Benim için yeterli oldu. Çünkü biraz daha ilerlersem ipim yetmeyecek diye korktuğum için aslında bu şekilde bırakmak istedim. Sizlere ölçümden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde uzunluğunu ölçtüğümüzde 51 santim uzunluğunda, şu şekilde ölçtüğümüzde ise 18 santim. Benim ölçülerim bu şekilde. Siz de kendi istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir ayarlama yaptıktan sonra bu parçamız tamamlandıktan sonra ben bu kısmına astarlama yapacağım. Çünkü bu tarz iplerde içerisine bir şey koyduğumuzda aşağıya doğru esnemeler olabiliyor ve yapısında bozukluk oluyor. Bu şekilde bir astarlama yapacağım. Çünkü diğer tarafta böyle file kafes kafes olacağı için astarlama yapamayız. En azından şu gövde kısmı bir astarlama yaparsak çantamızın formu daha güzel olacak diye düşünüyorum. Kumaşın üzerine bu parçamı koyup kestikten sonra makinede bir dikiş yaptım. Makine dikişi yaptım. Bakın bu şekilde görüntüsü gayet güzel oldu. Birazcık küçük ölçü alarak dikişimi tamamladım. Daha sonra şuraya küçük bir cep kısmı yaptım. Daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Aslında daha büyük yapsam da daha iyi olabilirmiş ama böyle en azından ufak tefek şeyleri koymak için ideal oldu bence. Şimdi bu şekilde yerleştirdikten sonra nasıl dikiş yapacağımızı daha önceki videolarımda göstermiştim ama yine beraber bir başlangıç yapalım. Tam şöyle uç kısmına değil de şöyle birazcık iç kısmına ve kenar kısmında boşluk kalacak şekilde bakın. Bir tane burada, bir tane bu tarafta, birazcık da üstte bir boşluk bırakıyorum. Daha sonrasında iğnemize uygun renkte ipimizi geçiriyoruz. Şuradan başlangıcımı yapayım. Hemen bakın arka kısmından hiç üste çıkmadan kumaştan geçirdim. İç kısımdan geçiriyorum. Bakın şu şekilde ipimi çektim. Daha sonra kumaştan bakın şöyle kumaştan geçiriyorum. Ön kısmından çıkmayacak şekilde iğnemi bir ayarlama yapıyorum. Daha sonra yine şöyle yan kısmına doğru geçiş yaptım. Aynı şekilde kumaşın bakın iç kısmından şöyle iğnemi geçiriyorum. Bakın üstte herhangi bir görüntüsü yok. Sadece makinede yaptığımız dikiş gözüküyor. Daha sonra şöyle yan kısmından örgümden geçiriyorum iğnemi. Yine kumaşın şöyle iç kısmından dikiyorum.
Bakın bu şekilde. El dikişini ne kadar düzgün yapmaya çalışırsak çalışalım makine dikişi gibi olmuyor. O yüzden elinizde dikiş makinesi var ise öncelikle kumaşınızı dikiş makinesinde bu pozisyona getirirseniz, yani dikebileceğiniz şekilde diktikten sonra yerleştirip elinizle dikiş yaparsanız, içeriden gizli dikiş yaparsanız astarlamanız gayet güzel, bakın, gözükecektir. Şimdi hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Kenar kısmına ve tüm gövde kısmını bu şekilde dikerek tamamlayıp geliyorum. Şimdi ben tüm astarlama işlemimi bakın bu şekilde tamamladım, geldim. Hatta bir tarafının diğer modelinin başlangıcını yaptım. Astarlamamız da bakın bu şekilde gayet güzel oldu. Modeli çözebilmem adına dediğim gibi bir tarafı yaptım. Şu tarafı, diğer tarafı yani beraber yapacağız. Beraber başlangıcını yapıp devam ettireceğiz. Ama gayet güzel oldu. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle tam orta kısmını buluyoruz. Dümdüz bir şekilde katlayalım. Şöyle eşitleyelim tüm kenarları. Katladığımızda tam orta kısmını buluyoruz. Tam orta kısmına bakın şu şekilde orta ilmeğe bir tane ilmek belirleyici taktım. Daha sonrasında bir tane zincir çekiyorum, ipimi bıraktım. Şöyle açalım bu kısmı. Bak, burası modelimizin tam orta kısmı. Bunun devamında sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmekten bakın şu şekilde tığımı geçiriyorum. Tekrar saymak istedim. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimiz buraya gelecek. Şimdi 5. ilmeğe bakın şu şekilde saydığımda 5. ilmekten tığımı geçirdim. Bir tane zincir çekmiştim ve zinciri tığıma takıyorum. İpi içerisinden çektim ilmeğimi. Tığın ucuna ipi takıyorum. İçerisinden çektim. Bu şekilde bir başlangıç yaptım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Bakın bu ilmek belirleyicisini taktığım noktaya kadar 5 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. 6 tane oldu. Devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğneye ulaştım sıra sonunda. Bakın bu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. Daha sonrasında örgümü döndürüyorum. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibinden sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bir tane boşluk atlayıp diğer boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. 1, 2 sefer çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Diğer boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane kafese ulaşmış olduk. 1, 2, 3, 4 tane kafese ulaştık. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Burada 1, 2 tane boşluğum var. Bir de şurada hemen başlangıç yaptığımız nokta var ya, ilmek çekerek başlangıç yaptığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane kafese ulaşmış olduk. Bir tane zincir çektim. Devamında sayıyorum. Bakın yanındaki boşluktan başlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrasında devam ediyorum. Yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. 2,
Yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane daha sık iğne yaparak 3 tane sık iğne ulaşıyorum. Ortada da bu şekilde 6 tane kafes yapmış olduk. Daha sonrasında örgümüzü döndürdük. Bir tane zincir çekerek dönüşümü sağladım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yanındaki ilk boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bakın sıra sonunda şu birinci kafesimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapacağız. 7 tane kafese ulaşmış olacağız. Birinci sıramızda 6 tane kafes vardı. Bir tane arttırma yapmış olacağız. Her sırada bir tane arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bakın bir tane zincirimi çektim. Burada artık kafesler bitti. Şuradan itibaren bakın. Burada bunu saymıyoruz tabii. Şöyle görebiliyor musunuz? Şu başlangıç noktasındaki boşluğu saymıyoruz. Hemen dibinden 1, 2, 3. boşluktan tığımı geçirdim. Tekrar göstereyim. Bu noktaya aklınız karışmasın. Hemen bakın buradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum ve 7 tane kafes yapmış oldum şu son boşlukla beraber. Devam ediyorum. 2 3 tane kafes pardon 3 tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Örgümü döndürdüm şimdi. Şu an iç kısmındayız. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İlk kafesin içerisine batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane kafes yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada da bir tane zincir çekerek devam edelim. Şimdi son kafesime kadar ilerledim. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir kez almayacağım bu noktada. Bir tane zincirimi çektim. Devamında bakın hemen sayıyorum. 1, 2, 3. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2, yandaki boşluğa atlıyorum. 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi sıra sonunda saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kafese ulaşmış olduk. 6 tane kafese başlamıştık. İkinci sıramızı 7, üçüncü sıramızda 8 kafese ulaştık. Şimdi şöyle örgümü döndürdüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen birinci kafesin içerisine bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Yandaki boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim hemen. Şimdi son kafese bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3. boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. 2, yandaki boşluğa battım. 3 tane sık iğne yaparak sıramızı tamamladık. Yine sayalım kaç tane kafese ulaştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kafese ulaşmış olduk sıra sonunda. Bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi örgümü döndürdüm. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen birinci kafesin içerisine atlıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki kafesin içerisine atladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde ilerliyoruz hemen. Son kafesin içine ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim.
Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3 tane. Üçüncü boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. 2, yandaki boşluğa battım. 3 tane sık iğne yapıyorum. Örgümü döndürdüm. Bir tane zincirimi çektim. Şu şekilde önden göstermek istiyorum. Bakın, arttırma yaptıkça genişlemeye başlıyor. Şimdi kaç tane kafesimiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kafese ulaşmış olduk. Hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ekstra farklı bir şey yok. Önemli olan noktalarını gösterdim. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi bakın, son boşluğa kadar, sık iğneye kadar arttırma yaparak ilerliyoruz. Hemen tamamlayıp geliyorum şimdi. Şimdi size bahsettiğim gibi ilerledim. Bakın, sıra sonuna geldim. Bu arada kaç sıra oldu beraber sayalım isterseniz, size de fikir olması açısından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şimdi 22. sırada tamamlandı. Sadece fikir olması açısından söylüyorum. Çünkü buranın ölçüsü önemli. Burayı daha fazla yaparsanız belki sayınızda da farklılık gösterebilir. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu şekilde son 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Artık son sıram olduğu için kapatmam gerekiyor. Dördüncü boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Ve bir tane sık iğne yaparak burada kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Sıra sonunda kaç tane kafes var onu da söylemek istiyorum sizlere. Sıra sonunda 27 tane kafese ulaşarak tamamlamış olduk. Dediğim gibi 22 sıra yaptım. 27 tane de kafes var. Şimdi burada ipimi kesmeyeceğim. Burası ikinci tarafımız olduğu için ipimizi kesmeyeceğiz. Şimdi askıyı yapacağız beraber ve sonrasında devam edeceğiz. Şimdi şu şekilde bakın, son sık iğnemi yaptım. Bir tane zincirimi çekmiştim. Şu ipimi şöyle aşağıya alıyorum. Askı için ne kadar genişlikte istiyorsak o kadar zincir çekiyoruz. Toplamda 105 adet zincir çektim. Bakın, şu şekilde uzunlukta oldu. Ben bu şekilde koluma tutup denedim ve istediğim ölçüde tamamlamış oldum. Ama yine de sayısını söylemek istiyorum. 105 adet zincir çekerek tamamladım. Daha sonrasında zincirimizi çektikten sonra hemen bakın, buradaki son sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Yanında birinci kafesimiz var. Birazcık küçük bir kafes olduğu için içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine de bir tane sık iğne yaptım. Yandaki kafesin içerisine bir tane sık iğne. İkili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Kafesin ortasındaki boşluk kısmından tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de ikili trabzanın tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. Boşluk kısmına bir tane sık iğne, ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şuradaki kenar kısmına kadar devam ediyorum hep aynı şekilde. Şimdi size bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar ilerledim. Bakın, bu gövde kısmındaki sık iğneden şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bakın, bu kısımda. Daha sonrasında yine askımızı oluşturacağız. Yani 105 adet zincir çekiyorum. 105 adet zincirimi çektikten sonra hemen burada son sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaparak sabitlemiş oldum buraya. Bakın, iki askımızı da bu şekilde sabitledik. Şu orta gövde kısımlarında herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece askı için zincir çekiyoruz. Kafeslerin üzerine ise sık iğne yaparak devam ediyoruz. Burada yaptığımız gibi aynı. Şimdi birinci sık iğnemi yaptım. Boşluk kafes kısmına atlıyorum. Bir tane sık iğne. İkili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirip bir tane sık iğne. İkili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum hemen. Şimdi kafeslerin sonuna kadar sık iğne yaparak ilerledim. Burada zincir çekerek askı oluşturduğumuz kısma geldik. Yani başlangıç noktamıza geldik aslında. Hemen birinci zincirin içerisinden şöyle
Tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Hemen yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde tüm zincirlerin içerisinden tığımızı geçirip bir tane sık iğne yaparak karşı tarafa kadar devam ediyoruz. Son boşluğuma da bir tane sık iğne yaparak askı kısmını tamamladım, geldim. Hemen bakın, burada kafeslerin üstüne sık iğne yaparak ilerlemiştik ya, birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım, bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa atladım, bir tane sık iğne. Hep bu şekilde ilerleyeceğim bakın. Buradaki yapmış olduğumuz sık iğnelerin üstüne bir tane sık iğne yapacağım. Yani her boşluğa bir tane sık iğne yapacağım. Bu noktaya geldiğimizde askı kısmını yine aynı şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak ilerleyip sıramı tamamlayacağım askı kısmını. Yine burada aynı şekilde birinci boşluğa bir tane sık iğne yaparak başlangıcımızı yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde modelde 4 sıra gidilmiş. Kalınlık tamamen size kalmış bir şey. Askı kısmını ne kadar kalınlıkta istiyorsanız o kadar sıra boyunca ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben de yaklaşık 4 sıra boyunca her boşluğa ve her zincirin içerisine sık iğne yaparak ilerleyip geliyorum. 4 sıra demiştim ama 3 sıra yeterli oldu. Bakın, yeterli bir kalınlıkta bence. Dilerseniz 4 sıra ya da 5 sıra daha kalın ya da daha ince de yapabilirsiniz. Ama 3 ideal genişlikte oldu bence, dediğim gibi. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra bakın, bir tane ilmeğimiz üstte kalıyor. Hemen şöyle yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bakın, bu şekilde tığımı geçirdim. İpi çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum direkt. İlmek yürütme yapıyoruz yani. Tüm sıra boyunca bu şekilde ilmek yürütme yaparak sıramı tamamlayacağım. Artık çantamızı tamamlamış oluyoruz. Bakın, görüntü olarak bu şekilde üstte gayet güzel ve düz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. O yüzden bu şekilde bir kez de ilmek yürütme yaparak devam edeceğim. Sıra sonunda ipimi keserek tamamlayacağım. Bakın, gayet güzel bir çanta oldu bence, kullanışlı ve model olarak da oldukça farklı oldu. Pratik, hemen bir günde yaptım çantayı, bir günde yapabileceğimiz bir çanta oldu yani. Yaklaşık 2 yumağa yakın kullandım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.